Yeni videodan herkese selamlar dostlar. İsviçre-Almanya sınırındayız şu anda. Arabamız burada. Sınırda gümrük açtırdık. Şimdi adrese gideceğiz boşaltmaya. Uzun zaman olmuştu. Kameranın yerini hatırlayınca hemen dedim bir video çekeyim. Hem de İsviçre'ye ilk defa gidiyorum. Birçok kez sınırdan döndüğüm oldu. Hem İtalya tarafından hem de Almanya tarafından ama hiç gitmemiştim içine. Beraber deneyimleyelim. Ya hava şu anda 5-6 derece falan dostlar. Hatta önümüzdeki hafta falan daha soğuk olacak. Ya gece şu an 1 dereceleri 2 dereceleri falan buluyor, hatta 0 falan da oluyor. Gündüzleri böyle 8-9 derece. Zaten Türkiye'de de havalar soğumuş galiba bugünlerde. Artık olması gereken bu zaten. Şu adresimizi bir İGO'ya girelim tekrardan. 142 kilometre gösteriyor. 1 saat 57 dakika. Videoya ilk defa denk gelen arkadaşlar için ufaktan kendimi tanıtayım. Ben burada dorsecilik yapıyorum dostlar. Türkiye'ye dönmüyorum. Uzun zamandır da buralardayım. Takip edenler bilir. Şu takomuzu da CH yapalım da. Herhalde bir ay sonra falan döneceğim gibi ben de. Yılbaşından önce veya yılbaşından hemen sonra olabilir. Vizemiz Şubat'ta bitiyor. Vallahi kanala en son 2 ay önce atmıştım video. Yani çok güzel anlar da yaşadım ve bir problem de yaşamadım yani. Niye atmıyorsun falan diye soranlarınız olursa benim klasik gitgellerim işte. Biraz böyle yalnız başıma çalıştım bir süre. Yani aslında İsviçre'nin 140 kilometre bir içeri gireceğiz. Güzel manzara olur mu veya ben size bunu yansıtabilir miyim bilmiyorum. Göreceğiz. Yansıtmaya çalışacağım. Yüklemeye de İsviçre olur diye düşünüyordum. Hani ilk boşaltma alanımız iyi değilse bile yüklemeye gittiğimiz yer iyi olur belki diye düşünüyordum ama yükleme adresimiz belli oldu bile. Tekrardan Almanya içine gireceğiz. Burada da acaba ne veriyoruz bakalım. Pasaport falan veriliyor diye biliyorum. Ben öyle duymuştum ama. What's your need? Passport? Or can I go? Okay, thank you. Hiçbir şeye bakmadı dostlar, bilmiyorum. Bu da ayrı bir sanat işte. Lowbatçilik.
Valla bu 2 aylık süreçte dostlar işte ben de sizler gibi video izleyen taraftaydım. Yani üreten tarafta değildim. Aksilik oluyor. Şimdi mesela buraya gelirken videoya başlayacaktım yolda aslında. Yolda çünkü birkaç yer var güzel böyle video çekilebilecek. Ama şimdi buradaki bizim gümrük işlemimiz 40 dakika veya 50 dakika falan sürdü. Buradaki gümrük işlemi bizim İsmail diye bir arkadaşım var şirketten. Onun geldiği zaman 5 saat falan sürmüş. Yani ben orada videoya başlayıp da burada 5 saat bekliyor olsam yine benim video şevkim kırılacaktı. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum ama o yüzden dedim şuradaki problem bir çözülsün, gümrük işini halledelim. Videoya böyle bir başlayalım istedim. Aksilikler oluyor ya dostlar. Yani hiçbir işte zaten sorunsuz ilerleyemiyoruz ki bizde de devamlı aksilikler oluyor. Ben de dediğim gibi videoya başladığım zaman aksilik çıktığı zaman işte yolda bir şeyler değişiyor. Benim bütün şevkim kırılıyor açıkçası. Öyle dedim ben bir izin yapayım kendim yani. Ben de video izleyen tarafta olayım. Yükümüz 17-18 ton civarı dostlar. Tek adres boşaltmamız var. Dorsemizi, yükümüzü Avusturya'dan aldık. Trenden, Wells'ten. Dün akşam Münih'e geçtim. Orada takografım bitti. Çünkü gündüz de sürüş yapmıştım. Yemek yedim ve yattım. Bugün sabah 5'te falan çıktım herhalde yola. Sabahtan beri şu an aracın bilgisayarında gösteriyor. 4 saat bir sürüş yapmışım bugün yani. Videoya yeni başladık ama Allah bayağı uzun bir yol yapım çalışmasından çıktık şu anda. Daha yeni normal yola bağlanıyorum yani. Almanya'dan alıştığımız bir yol yapım çalışması gibi. Yine bizim memleketten. Ya böyle tadında basanlar güzel de dostlar. Bazen böyle yolda gidiyorsunuz, düşüncelere dalıyorsunuz. Zaten düşüncelere dalmadığımız zamanlar yok da. Bazen böyle uzun yapıyorlar o kornayı arkadan gelirken. İrkiliyorsunuz, acaba bir şey mi oldu arabada? İşte dorse frenleme yapıyor tarzında. Bu arkadaşın bastığı gibi kısa kısa kornalar güzel yani. Keyifli. Şimdi boşaltma yapacağımız yer dostlar biraz yol kenarında, böyle otoban kenarında bir yer. Şimdi gittiğimizde görürsünüz. Şehir merkezine yakın değil. Aslında bu akşam burada kalıyor olabilseydik bir teknoloji market falan gezmek istiyordum. Biraz fiyatlar uygun çünkü burada. Artık dönene kadar, Türkiye'ye dönene kadar farklı bir zamanda denk getirmem lazım yani onun için. Bugün hemen boşaltıp döneceğiz yani yükümüzü. İşte minimum bir ay sonra veya işte biraz daha uzun kalabilirim. Belki Ocak ortası falan gibi de dönebilirim Türkiye'ye. Döndükten sonra da dostlar zaten Ocak ortası gibi dönersem bu araba tam bir senedir bende olmuş oluyor. İzne çıkınca arabayı vermek zorunda kalıyorsunuz doğal olarak. Ben de arabayı vermemek için izne falan da çıkmadım yani uzun soluklu. Hemen bir izne çıkacağım, bir kafa dinleme. Ya geçtiğimiz bir önceki vizede falan, hatta ilk geldiğim vizede bayağı yormuştu beni yani burada. Son günler bayağı sıkıştırmıştı. Şimdi biraz daha uzun kaldık o ilk vizeye nazaran ama daha iyiyim yani şu anda. Ya bir de bu yollarda bu işi yapanlar anlayacaktır beni. Bir daha Türkiye içinde bu işi yapma hevesiniz o kadar kalmıyor. Yani izin patlatıp bir sonraki çıkacak vizeyle, tabi o da inşallah çıkar. Red falan gelmez. Onunla beraber tekrardan buralarda çalışmayı hedefliyorum. Bir kafayı dinledikten sonra.
Şu an bu arada sol tarafımızda Ren Nehri var dostlar. Ren Nehri'nin sol tarafı da Avusturya şu anda. Şu nehir Ren Nehri. Karşıda gördüğümüz binalar Avusturya. Umarım şu yükü fazla bekletmeden hallederler. Dönüş yolunda bir dururuz. Yolda bir hamburger gömeriz. Arabada öyle yiyebileceğim bir yemek yok yani. Kahvaltı tarzı şeyler var. Onları da şu an canım öyle bir şey istemiyor. Hamburgerde bayağıdır yemiyorduk yani. Her zaman yediğim bir şey değil. 2 haftada bir falan yiyorum dışarıda böyle. Güzel ya, geniş geniş. Başımız ağrımadan geldik fabrikaya. Yani şehir içinde gezmektense. Bizim firma burası dostlar. Şimdi. Pazartesiden Perşembe 3.30'a, Cuma günü de 2.30'da kapanıyormuş. Ben şurada durayım. Burada mı dursam acaba? Ofislerinin girişi hemen sol tarafta. Ben bir bakayım geleyim hemen. Bir kayıt yaptırayım veya nereye alacaksak arabayı ona göre hareket ederiz. Yanlış gelmişiz. Aslında yanlış değil de yani bu binanın arka tarafında kalıyormuş bizim boşaltacağımız yer. Ama hani burada da lastiğe falan bir şeye batmaz umarım ya. Bunlar alüminyum işi yapıyorlar, bir şeyler eziyorlar çünkü içeride. Diyorum ki bu ses nereden geliyor ya? Sen ne yapıyorsun birader ya?
Vallahi 20 dakikada falan boşalttık yükü. Sağ arka kapağımız açık. Onu bir kapatacağım şimdi. Dorsemizin içi lay lay lom. Şurada bir kapağı kapatıp geleyim ben dostlar. Evet, gayet iyiydi. Yani fazla yorulmadan yükümüzü bıraktık. Çabuk hallettik. Şu diğer adresimize bakayım. Aynen burasıydı. Şimdi alacağımız yükün de yarın sabah öğlen 11'e kadar mı ne? Öğleden önce 11'e kadar mı ne? Almamız gerekiyormuş. Yani bugün gideceğiz. Nerede abi o girdiğimiz kapı? Neyse buradan bir seçelim de. Saat henüz burada 2.30. Ya biraz gittikten sonra artık dinlenmeye çekiliriz. Bir de İGO'dan bakayım ne kadar sürecek buradan oraya gitmek. 836. Ya birader niye oradan çıkıyoruz ki biz? Ben oradan çıkmak istemiyorum abi. Yine Tangen kapıdan çıkmak istiyorum ben. Alternatifler. Merdo! Bizim Mert Sözge'yi tanırsınız dostlar. Başından beri benle beraberdi. Onun da benle beraber derken yani Mars'ta da beraberdik. Burada da beraberdik. O şu an Discord'ya başlıyor. Kod 95'i gelmiş. O da pazar günü bu videoyu izler. Buradan da tebrik edeyim kardeşimi. Onun için seviniyorum. Kazasız, belasız, cezasız sürüşleri olsun. O da Bulgaristan firmasına başlıyor Discord'ya. Mert Sözge'yi tanıyanlar tanır, bilenler bilir. Geldiğimiz yerden geri döneceğiz. Vallahi şu an 4 saat 50 dakika gösteriyor dostlar bizim orası. Gideceğimiz yer. Ama bizim 4 saat 14 dakika sürüşümüz kaldı. Bugünkü sürüşümüzü 10 saate uzatırsak ama normalde yasal 9 saat kullanabiliyoruz günde. Ama haftada 2 defa uzatabiliyoruz 10 saate. Ben uzatmayacağım. Zaten sabahtan beri 10 dakika daha sürersem bugün 6 saat araba kullanmış oluyorum. Gittiğimiz yere kadar gidelim. Güzel bir hamburgerci, güzel bir derken işte yani klasik biz Türkiye'de de yediğimiz hamburgerciler var ama bunlar bilmiyorum bir farklı geliyor etleri. Bir içindeki malzemeler olsun. Bol koyuyorlar. Bir de 2 tane falan hamburger yiyorum ben. Normalde menüdeki tek hamburgerle doymuyorum. Aman ablacığım aman kaldırımdan. Kaldırıma da çıkmadı ki abla. Bizim işler böyle işte dostlar. Şimdi yarınki yükümüz de komple yazıyor. Komple alacağız herhalde. Bilmiyorum, yer kalırsa belki arkasına 1-2 palet daha başka bir yerden yük alırız. Bu şekilde günler geçiyor. Bugün günlerden salı. Ya bir açıyoruz gözümüzü pazartesi olmuş, bir açıyoruz cuma olmuş. Haftalar nasıl geçiyor hiç anlamıyorum bile. Hızlı geçiyor. Yani kışın bilmiyorum tadı tuzu olmaz herhalde. Ben kışın biraz böyle inzivaya çekilip bu işi yazın yapma taraftarıyım aslında ama bakacağız duruma göre.
Ya mesela şekil A'da göründüğü gibi ben şu olaya ayar oluyorum. Mesela bir tır mesafe bırakıyorum araya ben. Şimdi önüme geçip fren yapmalar. Ya sollayamayacaksan çıkmayın kardeşim. Yani biz de gidiyoruz bu yolu ya. Veya benim önümde bıraktığım mesafenin arasına girme yani. Benim önümde bıraktığım bir tır mesafelik araya girme yani. Zaten açım. Şu an çekilmez biriyim yani. Bak 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 bak. Mal ya. Ya Hırvatistan plaka. Hırvatistan plaka deyince de dün dostlar bu Dorsey'i mesela Vels'ten aldık ya. Avusturya Vels'ten. Biz yakıtı da Avusturya sınırları içerisinden alıyoruz. Biraz da Alman'a göre daha uygun oluyor fiyatları. Veya işte İtalya'ya gittiğimizde orada Sloven sınırına giriyoruz. Slovenya'dan alıyoruz yakıtımızı. Yine orada daha uygun oluyor fiyatlar. Gittik her zamanki gibi, ben ilk defa almıyorum sonuçta. Aynı sistem zaten. Kartını takıyorsun, hiç kimse yok karşında. Otomattan kendin dolduruyorsun mazotunu falan. Ben sol depomu doldurdum. 260 litre yakıt aldı sol depom. Sonra sağa geçtim. Sağımda da pompanın diğer tarafında da bir tane Hırvat, bir tane tırcı. O da arabasına, biz aynı anda pompaları arabaya taktık. Kartları, o benden önce galiba girmiş kart şifresini falan. Ben de hemen ondan sonra girdim kendi kart şifremi. Bastım ben. Yakıtlarımızı doldurduk. Sağ depomda 300 litre aldı benim. Toplam 560 litre ben yakıt aldım. Kartı tekrardan taktım. Takınca otomatikman fişi çıkarıyor bize. O fişle de biz içeriye markete gidip kahve alıyoruz o fişle. Para vermeden kahve alıyoruz yani içeride fullediğimiz için falan. İçeriye gittim, marketin kasasında bir tane kahve alabilir miyim? Adam kahveyi hazırlarken böyle elimde, tabii ilk fişi veriyorsun, o fişin arkasına çizik atıyor işte. Bir daha fişi, aynı fişi getirmeyeyim, kahve almayayım falan diye. Şunu biraz indirmem lazım, kusura bakmayın. Elimdeki fişe bir baktım dostlar, 150 litre yazıyor. Ben en son aldığım 300 litre almıştım sağ depoya, sol depoya 260. Benim elimdeki fişlerde bir 260 litrelik yakıt fişi var, bir de 150 litre var. Ama fişlerde benim plakam yazıyor. Ben bir güzellik yapmışım. Hırvat plaka var ya yan taraftaki. Onun yakıtını ödemişim yanlışlıkla. Nasıl oldu bilmiyorum ama ben apar topar hemen gittim, koştum dışarıya, çıkmasın adam, gitmesin diye. Baktım adam oturmuş direksiyonda, o da bir karta bakıyor, bir elindeki fişe bakıyor falan böyle. O da işin içinden çıkamamış. Ya dedim kolega, dedim senin ben mazotu da ödedim. Güldü falan, arabadan indi bu. O sıra ben bir daha taktım kartıma. Bu sefer benim 300 litre aldığım fişi çıkardı bana. Benim elimde 3 tane fiş oldu. Dayı da sadece AdBlue almış mesela, o yanımdaki Hırvat. Bir tek onun elinde o fiş var. Sonra dedim sen istersen dedim 150 litrenin parasını bana nakit ver, verebiliyorsan. Nakit yok o kadar üzerimde falan dedi işte. Bu şirketini aradı. Şirket sonra şey demişti. Bizim Türkiye'deki firma o firmaya fatura kesmesi lazımmış. Veya işte Shell'den halledebiliyorsanız içeri gidin, müdüriyet, hani bizim Türkiye'de benzin istasyonlarında müdüriyet olur ya. Burada maalesef öyle bir şey yok. Gittik o kahve veren arkadaşa. Muhatap yok yani karşımızda. Adam diyor ki biz sadece diyor, ben normal otomobillerin bölümüne bakıyorum. Tırların ve kamyonların yakıt aldığı bölüme bakmıyorum. Orada otomattan halletmeniz lazım kendi işinizi diyor. Veya kendi patronlarınız görüşsün. Ya ben de aldım yakıtı, aşağı inmem lazım. 40 dakika mesafe aşağı iniyorsunuz işte Avusturya'nın içine doğru. Vels'e. Ne yaparız ne ederiz falan. Ben bizimkileri aradım işte, şirketi. Ondan sonra bizim arkamızdan bir tane daha bizim şirketin bir arabası geliyormuş yani. Ama bir saat falan sürdü onun gelmesi. Allah'tan o Hırvat adamın da vakti vardı. Bekledi beni orada, gitmedi. Onun kartıyla bizim arkada gelen başka bir Hüner'in çekerine, Volvo'suna 150 litre yakıt aldık. O şekilde anlaştık yani adamla. Orada bir saat boşu boşuna yattık. Bundan sonra dikkat edeceğim yani. Yandaki pompada kimse doldurmazken ben dolduracağım yakıtımı. Ya öyle bir şey tabii denk getirmek zor da. Bazen çünkü ana baba günü oluyor. Ya terelelli oldum vallahi ya orada. Adama diyorum nakit ver o zaman falan. O da 150 litre yakıt da 280 euro falan tutuyor işte galiba. O kadar tutuyordu. Adam yok dedi 280 euro. 280 euro ya olmayan da olmaz. Nakit taşımıyoruz yani sonuçta biz de. Öyle biz abuk subuk bir şey yaşadık dünya.
Biz Alman'a gireriz dostlar. Orada ben biraz daha yol giderim, 1 saat falan. Çünkü burada şu anda saat 3.30. 3.30'a doğru geliyor işte. Alman'da da parklar falan dolmasın yani. Bu aralar çünkü ben böyle erken başlayıp erken bitiriyorum. Güzel oluyor. Parklar sakinken giriyorum abi. Dinlenmeye başlıyorum. Ondan sonra o saatten sonra kim nerede yer buluyorsa beni hiç ilgilendirmez. Şurada bir benzin istasyonu var dostlar ama tabelalarda da üstlerini çizmişler. Ya girmesem de bir durmam lazım çünkü Igo Navigasyon biraz hem Igo Navigasyon hem de Google Maps biraz farklı yerlerden götürüyor şu anda beni. Onu bir durak ekleyip de İsviçre'ye girdiğim kapıyı işaretlemem lazım beni oradan çıkarması için. Bir de bir şey göstereceğim. Şu an Almanya içinde de bizi farklı yerlere sokuyorlar. Ona da bir ayar çekmem lazım. Yani Igo diyorsunuz. Gerçi burada yemek de yeriz dostlar. Hamburger götürürüz burada. Igo diyoruz işte, kontrol etmeden gitmemek lazım yine. Şimdi göstereceğim size. Bıraksak paşam bizi nerelere sokacak. Lan kapalı mı yoksa ya? Tabelası var sadece, hiçbir şey yok herhalde. Acıktım da ya, acıktım ya. Şimdi bir de şöyle göstereyim dostlar. Almanya'da bizi mesela şurada bir yer var. Ben şöyle bir yerden geçmek istemiyorum dostlar bu tırla. Yani şöyle bir yerden geçmek istemiyorum ya. Ona bir ayar çekmem lazım ya. Biz zaten şöyle gideceğim ben. Biraz uzatıp ana yoldan gitmek daha iyi. Zaten Igo'ya güvenmemek lazım yani. Ben bu yola girsem, bu yolda belki şurada bir çalışma var. Şu anda ben belki güncel kapalı bu yol. Ama Igo bunu göstermiyor yani benim kullandığım versiyon. O yüzden Google Maps'ten biz şuradan uzatacağım yani. Bir şekilde. Zaten yarın yüklemeye kadar video çekeceğim. Sorun yok. Beraberiz. Buradan acaba karşıya geçiliyor mu? Karşıda da var çünkü bir hamburgerci. Muhtemelen geçiliyor. Şurada alt geçit var ya. Ben şurada arabayı bırakıp da bir karşıya gideyim. Yine aç devam ediyoruz. Karşıya geçemedik. Karşıya geçme yeri yoktu. Bakacağız. Önümüzdeki seçenekleri değerlendireceğiz. Devam. Şimdi Schaffhausen'e çıkıyoruz dostlar. Taingen kapıdan çıkacağız şimdi. 6 kilometre falan kaldı Taingen kapıya. Sabah girdiğimiz kapı. Ne var burada, yiyecek hiçbir şey yok gibi. Hello Anıl, wie geht's? Alles gut İsmail abi. İsmail burada. Ya, Bir şey soracağım alles sana gut. hemen kanka. Ja. Sen buradan boş mu çıktın İsviçre'den? Nein, Switzerland 2 Paletten abladen. Deutschland 22 Paletten laden. Peki Garaj. Schaffhausen'den mi çıktın? Taingen'den mi çıktın yine? Taingen'den çıktım. Taingen'de gümrük yaptırdım abi. Ben şimdi boşum kanka. Taingen'den direkt çıkabiliyor muyum böyle?
Direkt çıksam nasıl bir bela gelebilir ki başıma? Gelmez herhalde. Vallahi direkt çıkış yolu yok zaten. Parka giriyorum mecbur. Girdim şu an parkın Aynen. içindeyim kanka aynen. Bir O tur zaman direkt çık. Leğerde kapıda leğerde. aynen bir tur atıyorum şu an çıkışa doğru gidiyorum bakalım ne olacak. Aynen direkt git. O T1 gösterdiğim bir bina var sol tarafta. Oraya leğerde. Çok yardımcı oldun İsmail abi. Vallahi bir boş çıkmadığım için aydın ol bro. Burada. Tamam sıkıntı yok abi. Dur bir saniye Bak, bu- kapıya geldim bir saniye bir konuşma bakayım abi. Seni duymasınlar. Hello. My truck is empty. Okay. Thank you. Bye bye dedi. Öğrenmiş olduk beraber. Anlatıyorum o zaman. Anlat. Ya Almanya sınırları içerisine girince niyeyse böyle bir şey geliyor içime. Sanki hani Türkiye'ye gelmiş gibiyim böyle o kadar rahat hissediyorum kendimi. Yani İtalya'da bu kadar rahat hissetmiyorum kendimi. Avusturya'yı zaten söylemiyorum bile. Ne bileyim Belçika'ya falan gidiyorsun hemen çıkmak istiyorum oradan bir Alman'a geçmek istiyorum hemen. Niye bu rahatlık oluyor içimde bilmiyorum yani. Yani Avrupa çalıştığım süreç boyunca da en çok çevrildiğim ülke de Almanya diyebilirim yani. Almanya'da bayağı çevrildim polisler tarafından. Ama ona rağmen böyle bir içimde bir rahatlama geliyor bu ülkeye girince. Saçma ama bilmiyorum. Evet. İnşallah boş yer vardır burada da. Umarım vardır. Vallahi karşıda yok gibi. Polis abiler ne yapıyor ya? Vallahi yer yok gibi ya. Kalacak mı acaba gidecek mi? Gideceğim mi kalacağım mı? Hoş olmuyormuş ya. Bana da böyle arabaya binerken soruyorlardı gidiyor musun kalıyor musun diye. Ben de kalıyorum diyordum her zaman. Adamların yüzü düşüyordu. Benim de yüzüm düştü şu anda yani. Cık, abi nerede yatacağız biz ya? Nerede yatacağız abi biz? 26 dakikada şeyim kaldı şu an. Dinlenme 45 vermem lazım şu anda. Gerçi yarım saat versem yetiyormuş. Çıksak nereye gideceğiz ki? Biraz daha devam edelim bakalım ya. Bir sonraki Kör Park'ta ben şu sağdaki parka bir gireyim. Zaten 10 dakika kaldı dostlar. Mola vermem lazım. En azından şurada bir yarım saat
mola yapayım. Ondan sonra zaten 1 saat 48 dakika şeyim var burada, daha totalim var. Devam ediyor. Tabii hepsini kullanmam onun da. O da oraya yanaşmaya çalışıyor. Biz de şöyle solda bir duralım. Yarım saat mola vereceğiz dostlar burada. Ben de bir etrafa bir araştırayım. Bakayım bir yer var mı daha durabileceğim. Hava karardı, geç oldu. Parklarda böyle park bulamayabilirim aslında ama bakacağım duruma göre. Videonun devamında görüşürüz. Evet dostlar, mola vereli 17 dakika oldu. 13 dakika daha var ama ben fikrimi değiştirdim. Şimdi bir çalışma yaptıktan sonra bugün gitmediğimiz yol var ya, şu şöyle yaparsam hatırlarsınız. Şöyle yaparsam hatırlarsınız. Yarın sabah buradan gideceğiz dostlar. Zaten şurada kamyonları, tırları falan da görüyorsunuz yani. Kullanıyorlarmış demek ki bu yolu. Şurada. Şimdi ben kahvaltılık falan hazırlayacağım kendime. Ekmeğim falan yok ama patatesli yumurta tarzı bir şey yapacağım. Hem fazla para harcamamış olacağız bugün. Burada kalacağım. Yarın sabah da buradan 7 gibi, 6.30 gibi falan çıkarız. Hem arabamızda rahat rahat 11 falan yapmış olur. 11'i geçer zaten. Bu yoldan 180 kilometre sonra adreste olacağız yani. Sabah 6-6.30 gibi hareket ederiz buradan. Benim arkamdaki benim arkamdaki dayı da zaten inmiş sol tarafta, yemek tarzı bir şey yapıyor. Bilmiyorum görüyor musunuz ama ineceğim şimdi. Şu yemek olayını halledeyim. Patatesler kızarmak üzere. Sarımsak da doğrayacağım içine. Dostlar karanlık çöktü zaten. Ben de şuraları bir toplayayım bu soğurken. Ben de istirahate geçeyim. Yarın sabah tekrardan görüşürüz. Yarın beraberiz.
Yeni bir sabahtan herkese günaydınlar dostlar. Bugün 12 Kasım oldu değil mi? Evet, çarşamba. 6 çeyrekte uyandım normalde ama harekete geçemedim yani. Yataktan çıkamadım. Hava 1 derece. 14 saat olmuş neredeyse. Buradayız. Gidelim yükümüzü alalım. İşte hafta içi böyle dostlar. Hafta sonuna nazaran biraz daha böyle nerede bulursak orada yatma pozisyonundayız yani. Nerede yer bulursak. Hafta sonu biraz daha şehir merkezlerinde kalmaya gayret ediyorum da. Ya hele bu soğuklarda kahvaltı, ya uyanıp kahvaltı yapmak çok zor yani. Ya akşamdan falan böyle aperatif ya sandviç tarzı bir şey hazırlamak lazım. İşte ya yumurta haşlamak lazım falan akşamdan. Yoksa sabah kalkınca hiçbir şey yapasınız gelmiyor yani. Direkt bir kahve yapıp sürmeye başlıyorum. İlk yüklemeden sonra falan işte ondan sonra vaktim olursa, müsait olursam veya çok aç olursam o ilk yüklemeden sonra veya ilk boşaltmadan sonra yapıyorum kahvaltıyı. Hafta sonları biraz daha rahat, istediğimiz gibi yayılıp kahvaltı yapabiliyoruz yani. Normalde bak Aldi'nin içinden geçiyorum ama durmam lazım. Eksiklerim var arabada ama gün içinde başka bir market bulurum herhalde diye düşünüyorum bakalım. Burada Lidl da varmış. Biraz ön yargılı davrandım tabii. Haritadan görünce reddettim direkt buradan gelmeyi. Ama bayağı sağlam bir yolmuş. Bundan sonra kullanılır yani. Wow. Zaten manzaralar inkar edilemez yani o bambaşka güzellikte de. Şimdi diyorum ki iyi ki gelmişim diyorum buradan. Dün nasıl boş yere çıkışmıştım o kadar. Buradan gitmek istemiyorum diye. Evet, asıl bizi yani merak ettiğim, zorlayacak değil de merak ettiğim virajlara geldik dostlar. Sert virajlar.
Dayıcım sen de var ya. Kayanın etrafından döneceğiz. Burada oturuyor musunuz şu anda? Normalde bu yol performansını İsviçre'den beklerdim. Güzeldi dostlar. Arabanın da boş olmasından dolayı içimiz rahat bir şekilde. Keyfini sürdük o yolun. Burada da oteller var herhalde dostlar. Yani burası sağlam kar yapıyordur. Abi çok güzel yerlerden geçiyoruz yalnız ya. Solda da bir küçük bir dere var dostlar, soldan akan. Sağda bir tren yolu. Ya size daha önceki videolarda da söylemiştim bir tanesinde ama geçen hafta sonu telefonla konuştuğum İsmail kardeşimle de beraberdik Münih'te hafta sonu, onu konuştuk yani. Çok alakasız yerlerden geçiyoruz böyle. Yani turistler mesela belirledikleri yerlere giderler, belli kafelere, belli müzelere. Ama biz işte görüyorsunuz yani geçtiğimiz yerlere, en ücra köşesindeki yerlere bile gitme şansımız olabiliyor. Bu da bir şans mıdır artık, siz yorum yaparsınız yani. Mesleğin verdiği bize bir ödül müdür? Yani onu konuştuk biz de geçen hafta, bu hafta sonu. ...7/24 açık diyor. 7/24 içeride otomatlar var dostlar. İçeceğinden abur cuburuna kadar. İnsan yok. Girip kendiniz alıyorsunuz otomatlardan neye ihtiyacınız varsa.
güzel. Burası Sarı 31 dostlar. Sarı 31 yolu. Yani geçecek olanlar varsa bu videodan sonra da çekinmeden girebilirsiniz. Benim gibi ön yargılı olmayın. Haritadan bakıp bu nasıl yol kardeşim, girmeyeceğim ben buraya falan demeyin yani. Girin. Gayet keyifli. Sarı 31. Acıtır gibi severim. Yani Freiburg'un da tam ortasından geçiyormuşuz dostlar ya. Ondan sonra da bir şey kalmıyor zaten. Vallahi gideceğimiz fabrikada rampalar var ama bizim şansımıza yine gideriz. İçeri girip yanaşarız. Bakalım bize ne gösterecek. Ortada bir akarsu var. Sağında ve soluna yürüme yerleri, bisiklet yolları. Siz yorum yapın dostlar. Evet dostlar, biz buradan 5 numaralı otobana şu anda bağlanıyoruz. Ondan sonra da 88 kilometre yolum var şimdi düz. Umarım kaza maza bir şey denk gelmez. Oyalanmayız. Şu an gözükmüyor, tertemiz. Gidelim adrese, kaydımızı yaptıralım. Dorsenin içini bir toparlamam lazım. Spanzetler, çıtalar falan hep yerde. Savaş alanı gibi. Adreste görüşürüz. Yolda ekstra bir şey olursa, aklıma bir şey gelirse yine kamerayı açarım. Aleykümselam. Şimdi bir 9 kilometremiz kaldı. 2 tane köyün içinden geçeceğiz dostlar. Ondan sonra da yükleme alanımıza varmış olacağız. Bazen böyle yerlerden geçerken dostlar böyle çimlerin üzerinde küçük ceylan yavruları falan görüyorum. Ya o kadar tatlılar ki. İp ince bacakları falan var, böyle ürkekçe ot yiyorlar. Bazen bayağı yolların kenarlarında oluyorlar, yani görüş açımızın tamamen içinde oluyorlar. Geldiğimizde her yer yemyeşildi dostlar. Şimdi yapraklar döküldü. Kışa giriyoruz. Mevsimleri böyle dibine kadar hissettiğiniz bir yer ya. Almanya gerçekten her yer ağaç olduğu için
Yazı da tamamen hissediyorsunuz. Sonbaharı da, kışı da. Geçen sene dostlar ilk vizemde galiba, ilk vizemin içinde olan bir olaydı o. İşte bahsettiğim Mert Sözge ile hafta sonu bir yerde buluştuk. Hafta sonu her yer kapalı olduğu için hani dedik en azından beraber zaman geçirelim, sosyalleşelim falan. Bir tane yerleşim yeri bulduk, gittik oraya. Hafta sonu geçti. Pazartesi sabahta benim gideceğim yer işte 10 kilometre ileride falandı. Bir tane köyün içinden geçeceğim ve direkt adrese gideceğim. Ya da bir alternatif daha var. O köyün içinden geçmeyip ana yola bağlanırsam eğer 10 kilometre değil de belki 35 kilometre falan bir yolu uzatarak ana yol üzerinden gidip fabrikaya yüklemeye gidecektim. Mert'in de yolu uzundu zaten. O pazartesi sabah erkenden çıktı gitti. Ben de o köyün içine doğru sürmeye başladım. Sabah erkenden bakmıştım çünkü fabrika çok erken açılıyordu. Ben çıktım yola. Millet de tabii yola çıkmış yani sabah işe gitmek için çıkanlar normal küçük arabalarla birlikte bundan daha dar bir köyün içinden falan geçeceğiz böyle. Ben de Igo ile gidiyorum o zamanlar, böyle Google Maps'i o kadar aktif kullanmıyordum yani. Köyün içine girdik, bir tane yol yapım çalışması çıktı, böyle tabela çıktı. Eyvah dedim, ayvayı yedik şimdi. Köyün içinden böyle girip çıkmam gerekiyor düz, ama düz çıkabileceğim yolu kapatmışlar. Sağdan böyle dar bir yola falan veriyor. Orada zaten kamyon giremez tabelaları falan da ben gördüm ama köyün içinden dönmem imkansız yani. O kadar dar bir yerdi. Ben de o arabalarla birlikte sağa doğru, köyün içine doğru bir sokağın arasına bir girdim. Durdum mecburen yani, çünkü bayağı daraldı yol. Sağa doğru döndükten sonra sola doğru tekrardan mecburi bir yön veriyordu. Ben oradan dönseydim yani, zaten orada durup dörtleri yakıp Google Maps'i falan açtım. Arkada bekliyorlar zaten o küçük arabalar. Google Maps'i bir açtım ben. Normal arabalar bile zor geçiyor yani. Tırın bırakın oradan geçmesini. Ben o soldan girmedim. Düz devam ettim çünkü arkadaki arabalara da yol vermek adına. Düz devam ettim. Çıkmaz sokak vardı ileride. Ya sabahın körü anlatamam yani size. Böyle 7'de fabrika açılıyordu. Ben işte 6.40 falan. Daha o zaman gün aydınlanmamış. Çektim, sağa bekliyorum ama yolda bir kalabalık. Küçük arabaların geri çıkmam oradan da imkansız. Arabayı oradan bir şekilde döndürmem lazım. Bulunduğum sokağın içinde de şimdi araba da çalışıyor, tar tar yani motor sesi. Küçük sokak zaten. Bir tane evin bahçesini kestirdim gözüme. Geri dorseyi oraya sokayım. Döneyim oradan. Geldiğim yoldan devam edeyim ondan sonra. Hani 30 kilometre yol diye bahsetmiştim ya. Yolu uzatacağım. Diğer taraftan gideceğim fabrikaya. Başka bir seçenek yok. Ben bir manevra yaptım. Dorseyi adamların bahçeye doğru verdim. Bir de giremedim. Çünkü arkada posta kutusu falan filan da vardı. İkinciyi denedim, yok yani. Dorse bayağı makaslamam lazım. Bu sefer sağdaki evin bahçesine falan böyle doğru gidiyorum. Bir baktım arkadan bir tane el feneriyle bir insan çıktı arkadaki evden. Bana böyle işte Almanca gel falan tarzında bir şeyler yapıyor böyle. Ses çıkartıyor. Yardımcı oluyor yani. Kadın baktım ondan sonra. Beni böyle soktu yani, ben ona dedim sağ tarafa bak falan dedim böyle İngilizce. O da Almanca söylüyor bana bir şeyler. Sağ tarafa bak diyorum. Sağ tarafı kurtardık biz. Bahçeye soktum ben dorseyi. Sonra kadın ön tarafıma bir dolaştı benim. Dönerken herhalde önde plakayı gördü. Abi sen Türk müsün ya dedi bana. Dedim abla dedim, sen de mi Türksün ya? Sen de dedim Allah razı olsun dedim, bu saatte seni karşıma çıkardı Allah'ım. Dedi ya sorma dedi, işte bu yol yapım çalışmasını dedi bitirmediler dedi. Aylardır sürüyor. İlk sen değilsin dedi, merak etme dedi. Son da sen olmayacaksın dedi. Ama bayağı dedi problem yaşıyorlar dedi burada, yani şahit oluyoruz. İşte kadınla orada çok kısa bir muhabbet falan ettik. Beni oradan çevirdi. Ya bak, bu geçtiğimiz köyden daha küçük bir köydü dostlar. Ama orada bile vatandaşımız çıktı karşıma. Bana yardımcı oldu. Hiç unutmayacağım anılarımdan biri yani o. Öyle de bir şey yaşadık. Şimdi dostlar ben şurada bir hemen kayıt işlemimi tamamlayayım. Vaktim olursa da hemen şu dorsenin içinde bir toparlamam lazım. Ondan sonra zaten dorseyi beraber toparlarız. Bir kamerayı alır arkaya götürürüm. Bakalım neler yaşayacağız. Dostlar içeride video kaydı alamayacağım. Kağıt imzalattılar. Ama şu dorsenin içini beraber bir toplayalım. Ben yüklemeyi yapayım.
Evet dostlar. Yükümüzü yükledik. 1 saat 10 dakika falan sürdü yüklenmesi. Şimdi kayıt yaptırdığımız yerde bekleyeceğim. Evraklar oraya gelecek. Bize hiç kantar falan bir şey demediler ama umarım kantara girmemiz gerekmiyordur ya. Yükümüz hafif dostlar, yani 4 ton bir şey, yani koca araba yüklendi. 4 ton. Okey. Danke. Ablam benim ya. Okutmayacaksın diyor. Kartı içeri atacaksın diyor. Kartı içeri attık. Kapı açıldı. Bir gümrük işi 3 dakika sürer mi ya? Ya yemin ediyorum var ya. Bir iş anca böyle halledilir yani. Evet dostlar, yola çıkalım. Bu sol tarafımızda havalimanı dostlar. Sol tarafımız havalimanıydı ve yani 500-600 metre ilerisi de Fransa dostlar. Yine Ren Nehri geçiyor arada. Burası da Baden-Baden Airport diye geçiyor galiba. Baden Airpark diye geçiyor. Küçük bir havalimanı var yani. Özel uçaklar falan gördüm kalkıp inen. Bir önceki videoyla bu videonun arasını bayağı uzun tuttuk dostlar. Vallahi kusura bakmayın. Her pazar böyle birkaç kardeşim veya abim falan yazdı yani. Kardeşim bu hafta da mı video yok falan diye. Beni önemsediğinizi görüyorum buradan. Onlar için de kusura bakmayın. Gelip gidiyoruz arada. Artık bir sonraki video artık yani haftaya mı olur, 2 hafta sonra mı olur bilmiyorum. Duruma göre haberleşiriz tekrardan. Burada videoyu kapatayım. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere artık. Sağlıcakla kalın.